Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro. Tekrardan yepyeni bir videoda sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp abone olun ve arkadaşlarınıza paylaşın. Arkadaşlar, komutanın hakkında yorumları yazmayı unutmayın, çekilişlerimiz devam ediyor. Bugün yeni liderlik komutanımız geldi. Matias 1. Leadership, Garrison Attack, yani liderlik, garnizon ve saldırı. Tabii ki bizim bir garnizonumuz vardı, liderlik, yani böyle bir şekilde iki komutan kullanıyorduk. Birisi tabii ki YSS'ydi ve diğer komutanımız da tabii ki böyle bir şekilde size gösteriyorum arkadaşlar ve izahınıza getiriyorum arkadaşlar. Buradaki Heraklius oldukça sağlam bir komutan, gerçekten garnizon komutanı, hem şehrinden hem şehir dışından ve uzun vadelidir bu komutanı kullanıyoruz, Heraklius'u. Ama YSS neredeyse artık devre dışı kalmıştı ve çok kişi hiç kullanamıyordu. Yani mecbur olmadığımız süreçte YSS'yi hiçbir şekilde kullanamıyorduk. Eskidir, çok eskidir. O yüzden liderlikte böyle bir şekilde bir komutan getirmişler. Matias 1. Liderlik, garnizon, saldırı. Şimdi buradan arkadaşlar bakarsak burada liderlik, garnizon, savunmadır. Yani YSS liderlik, garnizon, savunma çok sağlamdı ve tabii ki onun karşısında direkt buradan da Heraklius vardı. Liderlik, garnizon, savunma. Ve bu seferinde yetenek ağacı saldırıya sahiptir. Bir bakalım bu komutan nasıl bir komutandır. Komutan becerileri, ilk beceriden bahsediyoruz. Bırakın başkaları savaşsın. Hedef türü alan etki. Arkadaşlar, alan etkili olan bir garnizon komutanı gerçekten mükemmel. Bu birisi. Ve öfke gerekmesini 1000 tane. Öfke gerekmesini 1000 tane gerçekten normaldir yani. Yakındaki 5 düşman birliğe doğrudan hasar verir. Hasar faktörü 2400. Her ek hedefe verilen hasarı %15 azaltıyor. Bu normaldir. Yani 5 kıtaya vuruyor ama birinci kıta 2400 vuruyor. İkincisi %15'i azaltıyor. Üçüncüsü de yine aynı şekilde. Eğer bu komutan şehrinizin garnizon komutanlarından birisi ise garnizonunuz sonraki 3 saniye boyunca %10 daha az hasar alıyor. Yani burada diyor ki ben hem şehirde garnizonu daha güçlü tutuyorum hem şehrin dışından da garnizonum. Arkadaşlar, yani bunu hem şehrin hem şehir dışından kullanabiliyoruz. Yani bayraklarda, kalelerden rahat bir şekilde rahatlıkla kullanabiliyor ve şehirde de sağlam bir şekilde çalışıyor. Birinci becerisi oldukça güzel. 2400 doğrudan hasar faktörü çok yüksek olmasa da yine de çok iyidir. Ve hasar azaltması da şehrin içinde %10 daha iyidir arkadaşlar. Kara Ordu ikinci becerisi. Bu komutanın birliği %15 saldırı, %15 savunma ve %10 sağlık kazanıyor. 3 stat. 3 deli bir araya gelmemeliydi. Saldırı, savunma, sağlık. %10 sağlık, %15 savunma, %15 saldırı. Gerçekten mükemmelin ötesi. İkinci bir beceri de oldukça güzeldir arkadaşlar. Yani bunun daha güzeli var. O da sizsiniz. O yüzden beğeni atmayı unutmayın. Eğer birliğinizden en azından 3 farklı birim türü varsa karşı saldırı hasarı %10 daha fazla olur. Diyor ki ya biz bunu örnek veriyorum. Burada Gorgo Matias'ı kullandık. %15 saldırı, %15 savunma, %10 sağlığımız var. Ama diyor ki ya biz Heraklius Matias'ı kullandınız. 3 farklı birim türü var. Yani piyade, süvari, okçu varsa %10 daha fazla karşı saldırı hasarı veriyorum. Her türlü çalışalım. İster hoşuna gitsin, ister hoşuna gitmesin. Ben çalışırım. İkinci becerisi de 4 statla, birinci becerisiyle 2 statla gerçekten bu komutanı mükemmelin ötesine yaptı şu ana kadar. Şu ana kadar ben böyle bir şey diyebilirim. Gerçekten kolay kolay bu. Yani İSS devre dışı. İSS şu an bu iki beceriyle devre dışı. Yani o kadarı söyleyebilirim. Ee, Corviniana kütüphanesi. Eğer bu komutan bir garnizon komutanı ise garnizon %70 öfkeye ulaştığında sonraki 4 saniye boyunca %25 daha az beceri hasarı alır. Oğlum şaka mı bu? Yani bu şu an burada bak. Eğer bu komutan bir garnizon komutanı ise bak, garnizonda kullanıyorsunuz. Bu şu an şehir veya şehrin dışı söylememiş. Direkt diyor ki eğer ki garnizonsa şehir bak, eğer ki garnizonsa ve öfkesi %70'in üzerindeyse
4 saniye boyunca %25 daha az beceri hasarı alır. Abi %25 daha az beceri hasarı alması ne anlama geliyor biliyor musunuz? Yani sen bir düşünsene abi. Burada Atilla Subutay. Ve hatta Aemilianus mesela Tarık. Aemilianus Pakal. Aemilianus William. Bunların abi daha az beceri hasarı al. Aemilianus Pakal değil. Ama buradan yani şimdi gerçekten inanılmaz. Eğer şehrinizde garnizon varsa garnizon aynı zamanda 4 saniyeliğine her zaman bak 4 saniyeliğine hasar hemen güçlü kalkan kazanıyor. Kalkan da hasar faktörü 800. Yeni de yükleme süresi 5 saniyede. Yani şu an %25 beceri hasarı bak yüzde az daha beceri hasarı alıyor %25. Bu inanılmaz. 4 saniye boyunca eğer ki şehrimizdeyse bir kalkan kazanıyor 800. Hasar faktörü veriyor. Tamam arkadaşlar ve yükleme süresi 5. Yani 5 saniyede bir bu komutan yapabiliyor bunu. Abi doğrudan hasar ve ek hasar içeriyor. Menzili doğrudan hasar ve ek menzili hasar içirmez. Tamam. Menzili hasar kim garnizona vuruyor? Hangi kafalı taş kafalı vuruyor? Macaristan kalkanı 4. becerisi. Macaristan kalkanı eğer bu komutan şehrinizin garnizon komutanlarından birisi ise garnizonunuz %5 daha fazla hasar veriyor. Tamam. Garnizon temel bir saldırıya maruz kaldığında %15 ihtimalde başkalarının savaşmasına izin ver becerisini kullanma şansı vardır. Yeniden yükleme süresi 15 saniye. Oğlum bu ne ya? Bak şimdi diyor ki burada direkt bu beceri sadece şehir garnizonu. Eğer bu komutan şehrinizin garnizon komutanlardan birisi ise garnizonunuz %5 daha fazla hasar veriyor. Garnizon temel bir saldırıya maruz kaldıysa %15 ihtimalle başkalarının savaşmasına izin ver becerisini kullanıyor. Bak bu hangisi oluyor? Pardon. Komutan birinci becerisi tekrardan kullanabiliyor. Abi %15 ihtimalle 15 saniyede bir bu olabiliyor. Bu tam şov komutanı. 4. becerisi tam şov komutanı. Yani tekrardan birinci beceri kullanabiliyor. 2400 vurabiliyor %15 şansla. Yani %15, 15, 30, 30, 30, 60, 60, 30, 96, 7. 7 turda bir bu beceri yani 7 turda bir bu beceri kullanabiliyor aslında. Birinci beceriyi kullanabiliyor arkadaşlar. Bu sadece böyle bir şey arkadaş. Yani garnizonda ama sadece şehir garnizonunda bu kullanabiliyor. Ama böyle dememiş. Bak eğer bu komutan şehriniz garnizon komutanlardan birisi ise garnizonunuz %5 daha fazla hasar veriyor. Tamam. Tamam. Bu sadece şey. Bu şeyde çalışmıyor büyük ihtimalle. Ya bir yazı problemi var burada ya da gerçekten sadece şehirde böyle bir şey. Yani birinci beceri tekrardan tetiklenebiliyor arkadaşlar. O yüzden burada bir şey diyemiyorum burasına ama var ya bunu eğer ki garnizonda yani bayrakta da çalışırsa bu felaket bir şey oluyor Belisa şeyle beraber. Aa, diğer komutanımızla. İsmi neydi? Heraklius'le beraber arkadaşlar. Burada bak beceri hasar bonusu 200, 200, %20, kalkan hasar faktörü 400, güçlü kalkan hasar faktörü tabii ki buradan da 500 veriyor arkadaşlar. Ve buradan da tabii ki buradan böyle bir şekilde oluyor. Burada son becerisi de okuyalım. Adil Matias geliştirmiş Macaristan kalkanı. Macaristan kalkanı bak. Buradan geliştirmiş Macaristan kalkanı budur. Tamam mı? Burada beceri uzmanlığı ile beraber ne yapıyor? Eğer bu komutan şehriniz garnizon komutanlarından birisi ise garnizonunuz %10 daha fazla hasar verir. Garnizonunuz temel bir saldırıya maruz kaldıysa %20 ihtimalde tekrardan o beceri kullanılıyor ve 10 saniye oluyor. Şimdi her şey ortaya çıktı arkadaşlar. Bak bu komutan eğer ki şehrinizde kullanıyorsunuz full olmalı. Tamam mı? Hatta şehrin dışında da kullanıyorsunuz full olmalı. 2400 vuruyor. Hasar azaltması da %10 var. 15 savunma, 15 saldırı ve %10 sağlık veriyor. Karşı saldırı hasarı bonusuyla eğer ki şehrin içindeyse %10 veriyor arkadaşlar. Buradan da eğer ki bu komutan garnizon komutanı ise %70 öfkesi varsa bir kalkan kullanıyor arkadaşlar. 800 ve 5 saniyede bir oluyor. 4. becerisi Macaristan kalkanı. Yani diyor ki eğer ki bu şehir, bu komutan şehir garnizonu ise %5 daha az hasar alıyor ve %15 şansla, tamam mı? %15 şansla bu beceriyi tekrardan kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu beceri. Bak bu beceri.
Bırakın başkaları savaşsın. Yani 2400 daha vuruyor ve hasar azaltması da %10 oluyor arkadaşlar. Bu dördüncü becerisi oldukça sağlamdır. Ama önemli olan dördüncü becerisi de değil. Uzmanlık becerisi. Uzmanlık becerisi diyor ki bu komutan şehir garnizondaysa tam %10 daha az hasar veriyor. Bak daha az hasar alıyor. Burada ne veriyordu? %5'ti. Tamam mı? Uzmanlığı ile beraber Macaristan kalkanı %10 oluyor ve %20 ihtimalle, bak %20 ihtimalle, tamam mı, arkadaşlar maruz kaldığında o beceri, yani birinci beceriyi tekrardan çalıştırıyor. %20 ihtimalle, yani 5 turda, 7 turda direkt 5 tur oluyor. Bu komutan full olmalı. Bu komutanı eğer ki şehir garnizonu kullanıyorsunuz, gönül rahatlığı ile, ya gönül rahatlığı ile kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. İstersen Gorgo ile, istersen Heraklius'la, istersen Elanur ile, istersen Okçu ile, hiçbir farkı yok. Gider. Bu komutan gider. Bu komutan meta'ya da girer arkadaşlar. YSS'nin yerini de zaten birinci becerisi ve ikinci becerisiyle ağlıyor arkadaşlar. Tam bir şehir kuruması. Yani bu komutan garnizonda mükemmellerin yapar. Bak, mükemmeli yapar. Size söylüyorum. Piyadeler Gorgo ile büyük ihtimal kullanacak. Büyük ihtimal kullanacak %99. Okçular şimdi böyle bir şey. Okçuların zaten çoğu mu neymiş? Okçu komutanı bende de var, o da var zaten bende. Bende var. En kalitelisi. Çoğu Yonk'la beraber kullanıyor. Kesinlikle kullanıyor. E, Suareler kesinlikle yine de aynı şekilde Elanur'la kullanacak. Ama en güzeli, bence en güzeli, hala da söylüyorum, bu komutan direkt arkadaşlar, yani Adil Matias'la beraber her ne olursa olsun Heraklius'le beraber çok fena bir işler çıkartacak. Bu komutan free to play işi mi? Free to play işi değildir. Liderlik hiçbir zaman free to play işi olmadı. Senden niye var dersiniz şimdi. Böyle bir şey var arkadaşlar. Benim validen aldığım komutandır bu komutan. Şu ana kadar Heraklius 455 kafayı basmıştım. Yine de okçu komutanı da benden, babamın mirası değildir. Onu da validen 530 tane altın kafasını almıştım. Bende bir tek olan, full olan Gorgo'dur arkadaşlar. Zamanında bu Gorgo'yu fullledim. 600 kafa vurdum. Yine de şöyle söylüyorum. Bir garnizon benim işim değildir arkadaşlar. Senin işin varsa ya yoksa onu da sen bileceksin. Bu komutan mükemmeldir. Kesinlikle meta'ya giriyor. Bak şimdi de söylüyorum. Bu komutan liderlik, yani liderlik garnizonda Heraklius'le beraber mükemmel işler yapacak. Sıkı bir şekilde artık kullanabiliyorsunuz bunu. Bir bakın ve görün. Heraklius Matias yeni meta liderlik komutanı. Hoş geldin. Safalar getirdin. Arkadaşlar umarım bu videoda faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.